Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü, yumuşacık kıvamıyla hamburger ekmeği tarifim var. Şimdiye kadar yemiş olduğunuz bütün hamburger ekmeklerini unutturacak nefis bir tarif. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapımına başlayalım. Tarifimizin yapımına öncelikle sıvı malzemelerimizi bir kabın içerisinde karıştırarak başlıyoruz. 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı şeker ve 1 adet yumurtayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 2 silme çay kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Eğer yaş maya kullanacaksanız 15 gram yaş maya kullanabilirsiniz. Son olarak da içerisine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimiz bunlar. Bunları güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unla buluşturma aşamasına geçiyorum. Kabımın içerisinde 4 su bardağı un var. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. Ve daha sonra orta kısmına hazırlamış olduğum sıvı malzemelerimi ekliyorum. Ve unla bir anda buluşturmuyorum. Yavaş yavaş un miktarını arttıra karıştırıyorum. Un miktarı unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz katı kıvamlı bir hamur olursa azar azar süt ilavesi yaparak kıvamını yumuşak hale getirebilirsiniz. Hamuru spatula ile toparladıktan sonra spatulayı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamuru pürüzsüz kıvam elde edene kadar 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru iyice yoğurduktan sonra orta kısmını kenarlara doğru açıyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 40 gram tereyağı var. Onu ilave ediyorum ve hamuru yoğuruyorum. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı tereyağına denk geliyor. İlk aşamada tereyağıyla yoğurmak zor gelecek ama daha sonra hamur içine çektikçe yoğurması daha da kolay olacak. İsterseniz bu işlemi masada da yapabilirsiniz. Hamuru 2-3 dakika yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamı oldu. Şöyle sizlere yakından yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gayet güzel bir hamur oldu. Hamuru tekrardan toparlıyorum ve üzerini kapatıp 1 saat boyunca mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz 1 saat boyunca mayalandı. 2 katına çıkması bizim için yeterli. Ele yapışan yumuşak bir dokusu var. Hemen masanın üzerine az miktarda un serpiyorum. Üzerine herhangi bir unlama işlemi yapmıyorum. Parmaklarımı una batırdım ve hamuru hafif hafif büyütüyorum. Hamuru biraz büyüttükten sonra hamur kesici yardımıyla 8 eşit parçaya ayırıyorum. Şekil verirken ilk parçayı alıyorum ve daha sonra kenarlardan kapatarak gördüğünüz gibi çok fazla havasını söndürmeden hafif hareketlerle birleştiriyorum. Ve elimle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hemen ilk bezemi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Tüm bezelere de aynı işlemleri yapıyorum. Bu işlemleri yaparken herhangi bir yoğurma işlemimiz yok. Havasını söndürmeden hafif hareketlerle bezeler yapıyoruz. Tüm bezeleri aynı işlemleri yaparak bitiriyorum.
Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra tepsinin içerisine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi üzerlerinde hafif baloncuklarımız var. O baloncukları kürdan yardımıyla patlatıyorum. Eğer patlatmazsak pişerken oraları yanacaktır. O yüzden mutlaka patlatalım. Daha sonra da hamurların üzerine hafifçe baskı uyguluyorum. Hamurların üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve 1 saat tepsi mayası için bekletiyorum. Hamurumuz tepsi mayasında beklerken biz üzerine süreceğimiz sosunu hazırlayalım. Sosu için küçük bir adet yumurtanın tamamını ve 2 yemek kaşığı suyu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Su hamburger ekmeklerimizin daha koyu renkte olmasını sağlayacak. Siz isterseniz süt veya zeytinyağıyla da yumurtayı çırparak kullanabilirsiniz. Hamurlarımızı vaktim olmadığı için 35 dakika dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa mutlaka 1 saat dinlendirin. Daha büyük ve daha yumuşak olmasını sağlayacak. Hamurların üzerine hazırlamış olduğum sostan her tarafına iyice sürüyorum. Mutlaka her tarafına iyice gelmesine özen gösterin. Son olarak 4 adetin üzerine susamlı olarak süslüyorum. 4 adetini de sade bırakıyorum. Hamburger ekmeklerimiz artık fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 15-20 dakika pişirmeye gönderiyorum. İlk 10 dakikanın sonunda tepsimizi fırının içerisinde ters düz ediyoruz ki her tarafı eşit şekilde pişsin. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi rengi de gayet güzel oldu. Şu an üzeri kabuk bağlamış durumda. Üzerini yumuşaması için kapatıyorum ve 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika bekletmiş olduğum hamburger ekmeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir dokusu var. Rengi de tam istediğimiz gibi oldu. Altı, üstü gayet güzel şekilde pişti. Hamburger ekmeklerimi sunum tabağıma aldıktan sonra sizlerle kıvamını, iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Hamburger ekmeklerimiz artık sunuma hazır. Şöyle sizlere yumuşaklığını, dokusunu yakından göstermek istiyorum. Üzerine bastırsak da tekrar eski haline geri geliyor. Eğer daha yumuşak hamburger ekmeğiniz olsun istiyorsanız buzdolabı poşetinin içerisine koyup ağzını kapatın ve ılıdıktan sonra yumuşacık bir ekmeğe sahip olacaksınız. Hazır almanızı gerektirmeyen nefis bir tarif. Hamburger ekmeğinizi evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Tadı, dokusu eminim ki sizleri de etkileyecektir. Şöyle ortasından ikiye ayırıyorum ve gördüğünüz gibi gayet iyi şekilde pişmiş. İçerisi pamuk gibi yumuşacık oldu. Şöyle bir adet hamburgeri gördüğünüz gibi sandviç haline getirdim. Siz de hamburgeri bu şekilde hazırlayarak çocuklarınızın beslenme saatlerinde verebilirsiniz. Evde gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz garanti bir tariftir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.